Tarihte bazı anlar vardır, savaş meydanında iki tarafın karşı karşıya gelmesini istemezsiniz. Bir tarafta Avrupa'nın en büyük Haçlı ordularından birini Nibolu'da dağıtan, hızıyla efsaneye dönüşmüş bir Osmanlı padişahı vardı. Yıldırım Bayezid. Öte taraftaysa Emir Timur. Orta Asya'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada ordular yürütmüş, Delhi'yi yakıp yıkmış, Altın Orda'yı dağıtmış. Kendisini Cengiz Han mirasının devamı gibi gören büyük bir fatih. 1402 yılının yazında bu iki dev aynı göğün altında karşı karşıya gelecekti. Önce şunu anlamamız lazım. Timur sıradan bir fatih değildi. Orta Asya'nın sert bozkırlarında küçük bir Türk-Moğol çevresinin içinden yükselmişti. Gençliğinde aldığı bir yara yüzünden ömrü boyunca topallayarak yürüdü. Bu yüzden sonraki anlatılarda ona Timurlenk dendi. Yani Topal Timur. Ama o topallayarak yürüdüğü yollarda öyle izler bıraktı ki tarih onu en acımasız hükümdarlardan biri olarak hatırlayacaktı. Delhi'de 100.000 esiri tek bir günde katlettirdiği anlatılır. Bağdat'ta 90.000 kafatasından kuleler yaptırdığı söylenir. Halep'te direnişi kırmak için şehri ateşe verdiği anlatılır. O acımasızlığı hesaplı biçimde kullanan, soğukkanlı, sabırlı ve derin stratejik zekaya sahip bir hükümdardı. Ve bu adam 1390'ların sonunda gözlerini batıya çevirdi. Önünde Anadolu'da yükselen yeni bir güç vardı. Osmanlı. Timur, Bayezid'e mektuplar gönderdi. Ama bu mektuplar sıradan diplomatik yazışmalar değildi. Açık bir meydan okumaydı. Osmanlı'yı kendi egemenliğinin altında bir devlet olarak tanımlamasını talep etti. Anadolu'da Bayezid'in ele geçirdiği bazı toprakların eski sahiplerine verilmesini istedi. Bayezid'in cevapları sertti. Eğer erkeksen meydana çık. Doğu dünyasının iki dev gücü artık geri adım atabilecekleri bütün köprüleri yakmıştı. Ama Timur meydana çıkmadan önce son derece hesaplı bir hamle yaptı. 1400 yılında Anadolu'nun doğusundaki Sivas'a saldırdı. Sivas düştüğünde Bayezid yalnızca bir şehir kaybetmedi. Kaynakların güçlü bir kısmına göre oğlu Ertuğrul Çelebi de bu felaketin içinde şehit düştü. Bu doğrudan kalbine saplanmış bir hançerdi. O sıralar Bayezid hayatının en büyük fırsatının eşiğindeydi. Yıllardır baskı altında tuttuğu Konstantinopolis artık iyice sıkışmıştı. Şehir yorgundu. Surların arkasındaki umut giderek tükeniyordu. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in adına yazılacak olan o büyük zafer, belki de 1400'lerin başında Yıldırım Bayezid'in adına yazılabilirdi. Ama Sivas hamlesi ve oğlunun kanı Bayezid'i beklemeye tahammülsüz kıldı. Kuşatmayı kaldırdı. Ordusunu doğuya yürüttü. Bizans bu sayede yarım asır daha yaşadı. Timur, 1402 yılının baharında Anadolu'ya girdiğinde yalnız değildi. Bayezid'in ortadan kaldırdığı Anadolu beyleri de onun yanındaydı. Onlara eski topraklarını ve eski tahtlarını geri vereceğine söz vermişti. Yani Timur, kızgın hanedanların öfkesini getiriyordu. Bölgeyi avuçlarının içi gibi bilen rehberleri getiriyordu. Üstelik Timur'un gizli diplomasisi bununla da sınırlı değildi. Osmanlı ordusu içinde yer alan Kara Tatarlar da onun hedefindeydi. Onlar Anadolu'nun bozkırlarını, yollarını ve savaş düzenini iyi bilen önemli unsurlardı. Timur, aynı köklerden gelen bu toplulukları kendi tarafına çekmek için uğraştı. Bayezid'in Anadolu'da kurduğu birlik, daha savaş başlamadan içeriden çatlamaya başlamıştı. Bayezid, Timur'un yarattığı tehlikeyi görüyordu. Bu yüzden Kütahya'da mevzilendi. Timur'u kendi seçtiği arazide, kendi belirlediği zamanda karşılamak istiyordu. Ama Timur beklenen yönden gelmedi. Bayezid'in oyununu kabul etmedi. Bunun yerine Ankara'ya yöneldi. Şehrin su kaynaklarını kontrol altına aldı. Ankara susuzluktan düşmek üzereydi. Bayezid'in önünde iki kötü seçenek vardı. Kütahya'da beklemeye devam ederse Anadolu'nun göbeğindeki bu köklü şehri Timur'a bırakacaktı. Ankara'ya giderse Timur'un seçtiği arazide ve Timur'un belirlediği zamanda savaşmak zorunda kalacaktı. Bayezid ordusunu Kütahya'dan Ankara'ya yürüttü. Ama bu yürüyüş kolay değildi. Sıcak, susuzluk ve yorgunluk Osmanlı askerinin üzerine çöktü.
Savaş daha başlamadan önce bile denge Timur'un lehine kaymaya başlamıştı. 28 Temmuz 1402 Ankara'nın kuzeyinde Çubukovası. Bayezid ordusunu savaş düzenine soktu. Yanında yıllardır Osmanlı'ya bağlı olan bazı Anadolu beyliklerinin kuvvetleri de duruyordu. Timur'un ordusu muazzamdı. Kaynaklarda 140 bini aşan bir kuvvetten söz edilir. Orduda savaş filleri vardı. Asya'nın dört bir yanından gelen tecrübeli birlikler vardı. Bayezid ise yaklaşık 70 binle 85 bin arasında olduğu tahmin edilen bir kuvvetle onun karşısına çıktı. Sayı farkı büyüktü. Ama Bayezid bunu daha önce de görmüştü ve kazanmıştı. Savaşın ilk saatlerinde Osmanlı ordusu dirençliydi. Yeniçeriler ve Sırp süvarileri Timur'un ön hatlarına ciddi kayıplar verdirdi. Bayezid muharebe boyunca merkezdeydi. Ordusuna bizzat komuta ediyordu. Ama Çubukovası'nda zaman Osmanlı'nın aleyhine işlemeye başladı. Kütahya'dan Ankara'ya yapılan uzun yürüyüş askerleri yormuştu. Sıcak ağırdı. Susuzluk kendini hissettiriyordu. Timursa acele etmiyordu. Kanatları zorluyor, Osmanlı hattını esnetiyor, Bayezid'in merkezini yavaş yavaş yalnız bırakmaya çalışıyordu. Tam da bu noktada savaşın kaderini değiştiren çözülme başladı. Kara Tatarların önemli bir kısmı Timur tarafına geçti. Anadolu beyliklerinden gelen bazı kuvvetler de eski beylerinin safına kaymaya başladı. Bayezid'in ordusu Çubuk Ovası'nın ortasında sadece düşman saldırısıyla değil, içeriden gelen ihanetlerle de sarsıldı. Bir anda Osmanlı hattında gedikler açıldı. Timur'un ordusundaki savaş filleri de Osmanlı hattı üzerinde büyük bir psikolojik baskı yarattı. Ama asıl yıkım yalnızca fillerden gelmedi. Timur'un çevreleme üstünlüğü vardı. Yorgunluk vardı, susuzluk vardı, ihanet vardı. Bütün bunlar birleşince Osmanlı ordusu yavaş yavaş dağılmaya başladı. Yine de bir isim. O gün tarihin en sadık sahnelerinden birini yazdı. Stefan Lazareviç. Nibolu'da Osmanlı'nın yanında savaşmış olan Sırp despotu Ankara'da da aynı sadakati gösterdi. Kendi ağır süvarileriyle Timur'un hatlarına defalarca yüklendi. Yenilginin kaçınılmaz hale geldiğini gördüğü halde Bayezid'i yalnız bırakmadı. Savaş bittiğinde ise şehzadelerden Süleyman Çelebi'yi yanına aldı. Düzenli bir geri çekilme gerçekleştirdi ve onu kurtardı. Ama hiçbir sadakat o gün yaşanan ihaneti telafi edemedi. Osmanlı ordusu dağıldı. Bayezid savaş meydanından kaçmayı reddetti. Yakalandığı ana kadar savaştı. Ve o gün tarihte ilk kez bir Osmanlı padişahı esir düştü. Bayezid'in esareti hakkında yüzyıllardır anlatılan birçok hikaye var. Demir kafes, aşağılanma. Bu iddialar sonradan yaygınlaşan batılı anlatılara dayanır. Dönemin Farsça ve Arapça kaynaklarında, ayrıca erken Osmanlı kroniklerinde Bayezid'in bu şekilde aşağılandığına dair bilgi yoktur. Timursa Anadolu'da ilerlemeye devam etti. Osmanlı'nın eski başkenti ve en köklü şehirlerinden biri olan Bursa'yı yağmaladı. Bu sadece bir şehrin yağmalanması değildi. Osmanlı'nın Anadolu'daki gücünün sembolik olarak kırılmasıydı. Ardından Timur batıya yöneldi. Ege kıyısındaki İzmir'e hedef aldı. Yıllardır Hristiyan şövalyelerin elinde bulunan bu güçlü kale Timur'un saldırısı karşısında dayanamadı. Kısa sürede Timur'un eline geçti. Bu da onun sadece doğunun değil, batının kalelerini de kolayca alabilecek bir güç olduğunu gösteriyordu. Bayezid'in ölümü hakkında farklı anlatılar vardır. Bazı anlatılar onun hastalık ve kederle öldüğünü söyler. Bazıları ise yüzüğünde sakladığı zehri içerek hayatına son verdiğini anlatır. Bayezid, esaretten yaklaşık 8 ay sonra 1403 yılının baharında Akşehir'de hayatını kaybetti. Timur ise 1405 yılında öldü. Onun ölümüyle birlikte kendi iradesiyle bir arada tuttuğu büyük imparatorluğun birliği sarsılmaya başladı. Oğulları ve torunları arasında taht mücadeleleri çıktı. Topraklar parçalandı. Ama Timurlular hemen yok olmadı. Özellikle Orta Asya ve Horasan'da varlıklarını sürdürdüler. Osmanlı ise Ankara'da ağır bir darbe yemişti. Devlet 11 yıl sürecek fetret devrine sürüklendi. Kardeş, kardeşe kılıç çekti.
Şehzadeler taht için birbirleriyle savaştı. Anadolu parçalanmış olsa da devletin bütün damarları kopmamıştı. Özellikle Rumeli'deki askeri ve idari düzen hala ayaktaydı. Sonunda Çelebi Mehmet rakiplerini tek tek saf dışı bıraktı. Devleti yeniden toparladı. Yıkıntıların arasından Osmanlı bir kez daha ayağa kalktı. Ve Ankara'dan yalnızca 51 yıl sonra Yıldırım'ın soyundan gelen genç bir padişah Fatih Sultan Mehmet, Konstantinopolis surlarını yerle bir etti. Bu yüzden Ankara Savaşı sadece büyük bir yenilgi değildi. Osmanlı'nın ölümle burun buruna gelip hayatta kalma sınavıydı. Tarihin asıl sorusu da burada başlıyor. Bir liderin büyüklüğü kazandığı savaşlarla mı ölçülür, yoksa arkasında bıraktığı mirasla mı? Sizce Timur Anadolu'ya girmeseydi Yıldırım Bayezid Konstantinopolis'i alabilir miydi? Yoksa o zafer ancak Fatih Sultan Mehmet'in şartlarında mı mümkün olabilirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Hepsini tek tek okuyacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni tarih anlatılarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.